Burası İstanbul. Gürültüsü hiç dinmeyen, sokaklarında binlerce hikayenin aktığı bir şehir. Bu hikayelerden biri 28 yaşındaki Mert'in hikayesi. Belki de senin hikayen. Bu videoyu dikkatle dinlemeni istiyorum. Hikayeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Şimdi hikayeye geçelim. Mert her sabah saat 7.30'da uyanıyor, yüzünü yıkıyor, hazırlanıyor ve telaşla evden çıkıyor. Aynı metroyu kullanıyor, aynı kalabalıkla boğuşuyor ve aynı ofiste çalışıyor. Görünürde her şey yolunda. Bir işi var, maaşı yatıyor, bir ofis masasına sahip. Ama görünmeyen yerde, yani iç dünyasında çok daha büyük bir savaş var. Mert her gün kendini zihninin içinde kaybolmuş hissediyor. Bir projeyi teslim ettiğinde bile rahatlayamıyor. Çünkü hemen ardından yeni bir sorumluluk geliyor. Yeni bir toplantı, yeni bir dosya, yeni bir stres. Ya hata yaparsam? Ya patronum beğenmezse? Ya işten çıkarılırsam? Bu sorular zihninde çığ gibi büyüyor. Yatağa giriyor ama uyuyamıyor. Uyanıyor ama güne başlamak istemiyor. Yüzü asık, omuzları düşük, bakışları yorgun. Her sabah biraz daha tükenmiş bir halde aynaya bakıyor. Bir gün ofiste küçük bir hata yapıyor. Patronunun bağırmasıyla yerin dibine giriyor. Lavaboya gidiyor, aynaya bakıyor ve o an içinden bir ses yankılanıyor. Böyle devam edemem. O gece yatakta dönüp duruyor. Nefesi daralıyor. Kalbi hızlı atıyor. Yerinden fırlıyor, mutfağa gidiyor. Karanlıkta sadece duvara bakıyor. Ben yavaş yavaş yok oluyorum diyor kendi kendine. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Neden bu kadar boğuluyorum? Ertesi gün işe gidiyor ama çalışmıyor. İzin istiyor. Sebep bile açıklamıyor. Sadece kendine biraz zaman ayırmak istiyor. Akşam üzeri yürüyüşe çıkıyor. İstanbul'un ara sokaklarında gezinirken bir sahaf dükkanına rastlıyor. Vitrindeki kitaplar arasında küçük, eski bir cilt dikkatini çekiyor. Kitabın kapağında yazan şu cümle gözlerine takılıyor. Kendine hakim olan en büyük savaşçıdır. Marcus Aurelius. Kitabın adı. Düşünceler, Stoacı Roma İmparatorunun binlerce yıl önce yazdığı kişisel notlar. Mert kitabı satın alıyor ve o andan itibaren hayata bakışı yavaş yavaş değişiyor. Stoacılık neydi? Mert'in yaşadığı bu kaosu nasıl yorumluyordu Stoacılar? Stoacılığa göre hayat ikiye ayrılır. Kontrol edebileceğimiz şeyler ve edemeyeceğimiz şeyler. Düşüncelerimiz, tepkilerimiz, davranışlarımız. Bunlar bizim alanımızdır. Ama insanların ne düşüneceği, gelecek planları, ekonomik kriz, hatta ölüm. Bunlar bizim kontrolümüzde değildir. Mert'in hatası her şeyi kontrol etmeye çalışmaktı. Geleceği, patronunu, maaşını, insanların algısını. Ama bu mümkün değildi. Marcus Aurelius şöyle der: kendini sakinleştir. Dış dünya seni değil, sen kendini tüketiyorsun. Mert'in zihni her gün yüzlerce senaryo üretiyor, onu korkutuyor, felaket senaryolarıyla boğuyordu. Ama stoacılık diyor ki, seni rahatsız eden şey olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerindir. Yani asıl savaş zihnin içindedir, dışarıda değil. Mert bunu fark ettikten sonra bir defter aldı. Her gün yaşadığı kaygıları yazmaya başladı. Sorular sordu kendine.
Gerçekten bu kadar kötü mü olacak? Bu olayın bana öğrettiği bir şey olabilir mi? Sonra fark etti, korkularının çoğu hayal ürünüydü. Stoacılar bir kavramdan daha söz eder. Presentia, yani şu anın farkında olmak. Mert bunu da uygulamaya başladı. Her sabah işe başlamadan önce 3 dakika gözlerini kapatıyor. Derin bir nefes alıyor ve içinden şunu söylüyor. Bugün elimden geleni yapacağım. Gerisi benim alanımda değil. Bu 3 dakika onun gününün yönünü değiştiriyor. Son olarak stoacılık bir kavram daha sunar. Amor fati. Kaderini sev. Mert artık yaşadığı zorlukları düşman olarak görmüyor. Her sıkıntının içinde büyüme fırsatı olduğunu fark ediyor. Her stres, her kaygı onu biraz daha olgunlaştırıyor. Çünkü stoacı biri için hayat bir savaş değil, bir eğitim alanıdır. Bugün Mert hala aynı işi yapıyor. Ama artık aynı insan değil. Dış koşullar değişmedi ama Mert'in zihni değişti. O artık içindeki fırtınayı yönetebiliyor. Çünkü stoacılık ona şunu öğretti. Zihnini eğitirsen hayat seni eğitemez. Mert artık biliyor. Huzur dışarıda değil. Patronunun sözlerinde, maaş bordrosunda, takvimde değil. Huzur kendi içinde ve onu bulduğu anda hayat nihayet onun oldu. Gerçek özgürlük başına ne geldiğiyle değil, başına gelenlere nasıl cevap verdiğinle ilgilidir. Bu tarz stoacı hikayelerimizin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.